Endonezya'nın vahşi yağmur ormanları. Ve ben burada 8 saatlik yürüyüşle ormanın derinliğine inip orada kamp yaptım. Şurası benim kaldığım yer. Doğanın hem vahşi yüzünü gördüm hem de büyüleyici güzelliğini. Ormanda ilk karşılaştığım orangutan. Peki bu macerada başıma neler geldi? Gece uyuyordum. Birden böyle koluma bir şey değdi gibi hissettim. Nerede kaldım ve neler yaşadım? Yani açık gördüğünüz gibi burası. Böcek de girer, yılan da girer. İşte bu videoda birlikte bir maceraya atılıyoruz. Hazırsanız Sumatra'nın vahşi ormanlarına doğru yola çıkalım. Geçen hafta Endonezya'nın Sumatra adasındaki Bukit Lawang'a geldim. Burada yağmur ormanlarına gitmek için yerel bir rehberle konuştum ve ertesi gün sabahın erken saatlerinde buluştuk. 8 saatlik sürecek orman yürüyüşümüze başladık ve sert başladık. Şöyle göstereyim. Şöyle dimdik bir yokuş çıkacağız. Bu arada sizi tanıştırayım. Rehberim Tande. Daha başlayalı 10 dakika oldu ama vücudumdaki teri görüyor musunuz? Ki ben normalde çok terleyen birisi değilim ama yağmur ormanlarında nem oranı %90-95'ler ve düşünün bu havada yürümeye çalıştığınızı. Pek mantıklı bir şey değil aslında. Şu an yağmur ormanlarına girmek için yürüyoruz. Geçtiğimiz yer insanların tarlası aslında. Çok güzel bir orman burası da. Burası full kauçuk ağacı. Şu şekilde kesiyorlar ve buradan böyle kauçuk akıyor. Bu kauçuk üretimi Güneydoğu Asya ülkelerinde çok yapılıyor. Kauçuktan da ayakkabı ya da lastik gibi malzemeler yapılıyor. Yalnız yüzümü yıkamış gibiyim. Ben hayatımda bu kadar terlediğimi hatırlamıyorum. Welcome to this gate of National Park with more than 1 million hectare and we divided 2 provinces, North Sumatra and Aceh. That's many orangutan in here. We have in here also Sumatra tiger. Wow. Yeah, and then also elephant. Elephant have to see. Elephant in here. Yeah, elephant have to see. Elephant in the river when drink the water. Ormanda ilk karşılaştığım orangutan. Bir de oynuyorlar. 2 tane. Şimdi yüzünü bize döndü ve daha rahat görebiliyorum. Sanırım yanındaki de yavrusu. O da hala sallanıp oynamaya devam ediyor. İnanılmaz tatlılar ya. Biraz ilerleyince başka bir orangutan daha gördüm. O da böyle ağaçlara tutunarak yer değiştiriyordu. Yalnız epey büyükler. Baksanıza. Orangutanlarla ilgili çok ilginç şeyler öğrendim Tande'den. Orangutanlar sadece buradaki yağmur ormanlarında ve
Borneo'daki yağmur ormanlarında yaşıyor. Maymunlar gibi bir arada yaşamıyorlar. Yalnız yaşıyorlarmış. Ben de zaten hep tek gördüm. Sadece yavrularıyla birlikte yaşıyormuş anne orangutanlar. Ve 7-8 yıl bakıyormuş yavrusuna. Aynı insan gibi 9 ay hamile kalıyormuş. Ve çok zeki hayvanlarmış orangutanlar. Alet kullanmayı biliyorlarmış. Mesela bir şey öğretseniz büyük ihtimalle taklit ederler. Bu arada şöyle de bir şey var. Her gün orangutanlar ayrı yerde yatıyormuş ve her gece için kendine yuva yapıyormuş yapraklardan ve orada geçirdikten sonra başka bir yere taşınıyormuş. İlginç gerçekten. Şu an tam tepede. Evet, şimdi mola vakti ve meyve vakti. Biraz meyve yiyip enerji toplayacağız şimdi. Is passion fruit? Yeah. Ejderha meyvesinden başlamak istiyorum. Çok seviyorum bu meyveyi. Çoğu insan bunun bir tadı olmadığını söylüyor. Bence bir tadı var ama çok tatlı değil. Bilmiyorum ya, benim favorim bu. Bunu yedikten sonra dilim mosmor olacak. Biraz passion fruit yiyelim. Bu da çok çekirdekli ve ekşi bir meyve. Bunu nasıl yiyeceğim? Oo, çok ekşi. Drone. Tunggal aja ya. O kadar güzel bir orman ki burası. Burayı belgesellerde çok görüyordum. Ve şu an burada olmak inanılmaz. Yani onca tere, neme rağmen. This termite, orang utan they eat termite 10% and then you how to take it from the branches and inside and eat like this. They eat. Wow. They are clever. Yeah, babon. So, Ach so, ja stimmt, die hat noch zwei. Oh mein Gott. O kadar komik yatıyor ki şu an. Ayaklarını havaya kaldırmış. Çok komik. Yukarıda da bir tane dişi orangutan var. Bu erkekmiş. Tipe bakın ya, çok komik. no, it's very rare to see orangutan. This male one, not often. Şimdi bir mola verdik. Öğle yemeği yiyeceğiz. Ama inanılmaz sıcak. Genel olarak bu videonun özeti galiba çok terledim. Şimdi nasi goreng yiyorum. Nasi goreng Endonezya'nın en popüler yemeği. Pilav, çeşitli sebzeler oluyor. Eğer tavuklu isterseniz tavuklu yapıyorlar. Ben tofulu ve soyalı yiyorum. Yanına da salatalık koyuyorlar. Bali'de de çok var. Gerçi Bali'de kimse nasi goreng yemiyor. Genelde Japon restoranı, Çin restoranına falan gidiyorlar. Bon appetit ya. Bon appetit. Iya, Güzel, acılı. Yemekten sonra tatlı olarak ananas yiyoruz. O kadar güzel ki burada ananaslar sulu sulu böyle kocaman. What kind fruit?
grow in your country? Turkish. Apple? Cherry? I know because you have a four season. Geçen yaz Ağaçların Gizli Yaşamı adında bir kitap okudum. Ağaçların köklerindeki ağ sayesinde iletişim kurduklarını, ihtiyaçları olduğunda birbirlerine besin ve su gönderdiğini, hatta koku yayarak birbirlerini tehlikeye karşı uyardıklarını öğrendim. Yürüyüşümde hep şunu düşündüm. Burası tamamen canlı bir organizma. Nefes alan, iletişim kuran ve bize yaşamın kaynağını sunan. Ama maalesef biz onların değerini bilmiyoruz. Endonezya'nın Sumatra adasındaki birçok orman palm yağı üretimi nedeniyle tehlike altında. Endonezya'da ve Malezya'da palm yağı üretimi için büyük ormanlık alanlar yakılıyor veya kesilip yerine palm ağaçları dikiliyor. Bu da hem ormana hem de burada yaşayan onlarca hayvana geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Orangutanların neslinin tehlike altında olmasının en büyük nedeni bu. Yani insanlar olarak hem kendimize hem doğaya hem de hayvanlara fazlasıyla zarar veriyoruz. Yeah. Oh my god. So hot. Kamp alanına geldik ve ben yapılacak en güzel şeylerden birisini yaptım. Yağmur yağarken kendimi nehre bıraktım ve o kadar güzeldi ki su. Zaten yağmurda çok ıslanmıştım. Ondan öncesinde de terlediğim için ıslanmıştım. Ya böyle olur ya, bu hayatı yaşadığınızı hissettiğiniz anlar. İşte ben o anı biraz önce nehirde yaşadım ve yarım saat falan çıkmak istemedim sudan. Sonra çay koyduk dediler. Bir üstümü değiştireyim, çayımı içeyim dedim. Bu arada üstümü değiştirdikten sonra size bu kamp alanını göstereceğim. Bakalım ormanda nasıl bir yerde kalıyorum. 2 tane alanımız var aslında. Şurası benim kaldığım yer. Burası da mutfak alanı. Burada da birazdan Tande ile çay içeceğiz. Çayı koymuş, beni bekliyor. Şimdi ilk olarak size mutfağı göstereyim. Mutfak çadırını. Hello. Hello. What are you cooking? Not me. Egg. Şimdi mutfak çadırının hemen üstünde de bizim kaldığımız çadır var. Yani benim kaldığım çadır var. Ben tek kişi olduğum için resortta kalıyorum. Yanımdaki çadırda, yani yanındaki barakada aslında 4-5 kişi kalıyorlar. Kapım şu şekilde açılıyor. Bugün ormanda kalacağım evim bu şekilde. Normalde işte başkaları da olsa buralara yatak koyacaklardı. Ama kimse olmadığı için ben bu şekilde dağıtma özgürlüğünü kendimde buldum. Bu barakaları kendileri yapmışlar. Ya böyle Survivor'da gösteriliyor ya, aslında tam olarak öyle bir yerde kalıyorum. Bizi yağmurdan koruyor. Önemli olan da o zaten. Burası da yatacağım yer. Şöyle bir cibinlik var. Çünkü yani açık gördüğünüz gibi burası ve
Böcek de girer, yılan da girer, her şey girebilir. Böyle cibinliğimi ölçeceğim. İçinde de şöyle bir mat var. Şu kalınlıkta. Yastığım var ve battaniyem var. Bu şekilde. Unutmadan tuvaleti de göstereyim. Bu şekilde bir tuvaletimiz var. Aslında oldukça basit. Sini ko deh. Thank you. Ya. Günaydın. Dün bebek gibi uyudum. Yağmur yağdı gece çok fazla. O yağmur bana meditasyon sesi gibi geldi. Çok güzel bir uyku çektim. Ama dün gece şöyle bir şey oldu. Gece uyuyordum, tamam mı? Ondan sonra birden böyle koluma bir şey değdi gibi hissettim. Sonra dedim ki ya yoktur bir şey. Diğer tarafa döndüm. Bu tarafıma da değdi. Tabii ben biraz panikledim ve hemen telefonumu bulmaya çalıştım. Çünkü zifiri karanlık. Yani ağaçlar da kapattığı için hani gökyüzü falan da hiç gözükmüyor zaten. O yüzden çok karanlıktı. Neyse böyle bulamadım telefonumu. O arada hani bir yandan tedirgin oldum, bir hayvan var. Çünkü baya böyle bir şey dokundu gibi hissettim. Böcek falan değil yani. Neyse telefonun ışığını buldum. Hiçbir şey yok. Ya iki ihtimal var. Birincisi bir hayvan varsa da ben ışığı bulana kadar kaçtı. Ama ikinci ihtimal bence daha güçlü. Ben cibinlikle yatıyorum ya, o cibinliği iyice gerdiğim için o şey yaptı. Bana dokundu gibi hissettim. Diğer tarafa döndüm. Oradan da dokundu gibi hissettim. Çünkü hiçbir şey yoktu. Neyse böyle bir aksiyon yaşadım gece. Sonra sabah uyandım. Çok huzurlu kalktım. Ya burada olmak gerçekten beni çok mutlu etti. Ben biraz geciktim tabii. Böyle videoyla uğraşırken beni bekliyorlar. Şimdi 3 saatlik bir yürüyüşümüz var. İnşallah yine orangutan göreceğiz. Belki başka şeyler göreceğiz. Ondan sonra nehir kenarına gideceğiz. Orada güzel bir öğle yemeği yiyeceğiz ve sonrasında da rafting yapacağız. Hadi gelin gidelim. Dönüş yolunda dimdik bir patika çıkıyoruz. Dün gece çok yağmur yağdığı için yerler inanılmaz kaygan. Çok dikkatli olmak zorundayım ama çok yoruldum. Böyle bazı yerlere ip koymuşlar. Çünkü tutunacak hiç ağaç olmadığı için iple çıkıyorlar. Ah, bak mesela. O kadar kaygan ki burası. Bir de ben video çekiyorum. Öyle düşünün. Dimdik bir yokuş çıktık ve terimi görüyor musunuz? Oh. Dün terleyip şu gömleğimi asmıştım ya, hiç kurumamış. Hatta daha da ıslanmış gibi. Yani çok fazla nem olduğu için hiçbir şey kurumuyor ve kuru şeyleriniz bile nemleniyor. Ama normal yani, yağmur ormanlarındayım. Dün akşam Tande ile bayağı bir sohbet ettik ve bana şeyden bahsetti. Bazı orangutanları tanıyormuş ve seslerinden ayırt edebiliyormuş. Hatta bazılarının ismi bile varmış. Ve mesela seslenince bakıyorlarmış, bağırıyorlarmış, yanıt veriyorlarmış. Örneğin Mina diye bir orangutan varmış ve biraz agresifmiş. Hatta bir kere turist fazla yaklaşmış
ve saldırmış ona. Ya rehberler korumuş, rehberi falan ısırmış. Bayağı olaylı bir orangutanmış. Ama pandemiden sonra göremiyorlarmış onu. Yani öyle çok enteresan geldi bana yüzlerinden ayırt etmesi, tanıması, isim vermeleri. İniş çıkmaktan çok daha zor. Yerler çok kaygan ve çok terledim. Küçük bir hata tüm bu macerayı bir felakete çevirebilir. Yeah. Ben böyle ayakkabıyla zor inerken abiye baksanıza. Jungle Boy. Yeah, real Jungle Boy. Tipime bakın, çok komik. Şimdi nehir kenarına geldik. Güzel bir öğle yemeği yiyeceğiz. Bence bunu hak ettik. Sonra da rafting'e geçiyoruz. Bu arada mikrofonumun şarjı bitti. O yüzden biraz ses kötü olabilir ama azıcık idare edeceksiniz. Her şeyin şarjı bitti zaten. Elektrik, internet, hiçbir şey olmadığı için. Neyse, ben bir yemek yemek istiyorum. Çok acıktım. I'm so hungry. What are you eating? White rice and egg. Rice and egg. Oh, it smells so nice. Jungle track. All the way. Tekrardan selamlar. Ben ormandan döndüm ve gelir gelmez kendimi duşa attım. Ya o kadar pistim ki çok terlemiştim. Bir de kamp alanındaki isle ter karışmıştı ya. Hayatımda böyle koktuğumu hatırlamıyorum gerçekten. Sonra kirli kıyafetlerimi hemen çamaşıra verdim. Hatta çantamı bile verdim çünkü o da kötü kokuyordu. Şimdi kendime güzel bir soğuk çay söyledim ve şöyle oturup biraz dinlenmek istiyorum. Bunu fazlasıyla hak ettim bence. Neyse, çok eğlenceli bir turdu. Gerçekten çok keyif aldım. Bu arada o National Park'a rehbersiz girilmiyor. Zaten yollar da hiç belirgin değil. Tek giderseniz muhtemelen kaybolursunuz. O yüzden tek gitmeyin. Benim rehberim çok iyiydi. Çok eğlenceli birisiydi. Böyle çok keyifli geçti onun sayesinde. O yüzden ben aşağıya linkini koyacağım. Bir gece, 2 gece, 3 gece seçenekleri var. Siz hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Bu arada herhangi bir işbirliği değil bu. Ben gönülden desteklemek istedim. Çünkü rehberim bana çok yardımcı oldu ve buradaki yerel insanları desteklemek istiyorum. Bu arada ben yarın bambaşka bir yere geçiyorum. Ve orada da çılgın şeyler yapmaya devam edeceğim. Bu
volkanik dağa tırmanacağım. Bakalım nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum. Yani macera dolu videolar devam edecek. Herkes Endonezya deyince direkt aklına Bali geliyor ya da Bali'ye gidiyor ama bence burası da çok güzel. Yani özellikle macera seviyorsanız, orman seviyorsanız çok keyif alabilirsiniz. Eğer gelmek isterseniz bana her türlü soru sorabilirsiniz. Instagram'dan ya da mail atabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destekleriniz benim için çok değerli. O yüzden videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz süper teşekkürle de beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi biraz dinleneceğim çünkü çok yorgunum. Sizlerle de diğer macera dolu videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.